Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki tane pide tarifimiz var. Bir tanesi herkesin bildiği Karadeniz pidesi. İç harcını kavurup kapalı bir şekilde pişireceğiz. Diğeri de açık pide. İç harcı çiğden hazırlanacak. İkisini güzel bir şekilde hazırlayacağız ve sizler için paylaşacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Kıymalı pideler için kullanacağımız malzemeler: suyumuz var. Un kullanacağız. Toplamda 6 su bardağı unumuz var. Pidemizin dışına sürmek için tereyağı. Yine hamur için sıvı yağ, tuz, şeker ve kuru maya kullanacağız. Bunların hepsi hamur için. Karabiberimiz var. Pul biber kullanacağız. Ve burada etimiz var. 750 gram dana kaburga kullanacağız. 250 gram da kuzu kol kullanacağım. Kuzu ve danayı karıştırarak yapacağım. Tabi siz isteğe bağlı. Sadece kuzuyla veya sadece dana ile yapabilirsiniz. Toplamda 450 gram soğan kullanacağız. İki farklı pide harcı için. Açık kıymalı pide için 400 gram domates, 170 gram yeşil biber kullanacağız. Ve en son üzerine yumurta kıracağız. Yumurtayı patlatacağız. Buyurun önce iç harçlarını hazırlayarak başlıyoruz. Öncelikle etlerimizi küçük küçük doğrayacağız. Ben yine evde çekeceğim. Tabi sizler kasaptan kıymanızı çektirip alabilirsiniz. Kuzu etimizi doğradık. Etimiz çok yağlı olmayacak. Çok yağsız da olmasın. Etlerimizi doğradık. Makineden geçirebiliriz. Kıymamızı çektik. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Kıymamızı bu şekilde ikiye böldüm. Yarım kilo yarım kilo. Döküm tavamızın altını yaktık. Öncelikle pişen harcımızı hazırlayacağız. Tavamız ısınır ısınmaz kıymayı ekleyeceğim. Bu sırada harcımızın içerisine 3 tane soğan doğrayacağım. Ortalama 250 gram geliyor. Bu kıymalı harç, yani pişen harç soğanla çok şahane oluyor. Döküm tavamız 2-3 dakika boyunca ısındı. Yarım kilo kıymamızı ekliyoruz. Şöyle hafiften karıştıralım. Kıymamızı yaklaşık 3-4 dakikadır bu şekilde kavuruyoruz. Döküm tava olduğu için çok aşırı sulanmıyor. Yağ oranı gayet iyi kıymamızın. O yüzden harici yağ kullanmayacağız. Yani ekstradan yağ eklemeye gerek yok. Eğer yağsız olsaydı bir parça içine tereyağı eklemeyi düşünüyordum. Ama yağ oranı çok güzel. Evet, kıymamız yeterince kavruldu. Soğanları ekleyeceğim. Yaklaşık bir 5 dakikada bu şekilde soğanla birlikte kavuracağız. Kıyma ve soğanımız yaklaşık 5 dakika boyunca kavruldu. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Harcımızı tekrar karıştıralım. Ocağın altını kapatıyorum. İç harcımızı buradaki borcama alacağım soğuması için. Evet, ilk harcımız hazır. Soğumaya bıraktık. Şimdi diğer harcımızı yapabiliriz. Diğer harcımız için 2 tane soğanı çok küçük doğrayacağız. İsteğe bağlı soğan kullanmayabilirsiniz. Sadece domates ve biberle yapabilirsiniz. Hatta isteğe bağlı içerisine birkaç tane kapya biber doğrayabilirsiniz. Toplamda 1,5 tane soğan doğradım. Bu yarım taneyi koymayacağım. Çünkü fazla gelecek gibi duruyor. Bıçakla doğradığımız için hiç suyunu çıkartmadık. Eğer robotta çekecekseniz suyunu sıkabilirsiniz. Soğanları kıymamıza ekliyoruz. Bu şekilde 3 tane tatlı köy biberim vardı. Bir tane acı biber doğrayacağım. Bu biber de bayağı acı. Bunları da minik minik doğrayacağız. Biberlerimizi de bu şekilde doğradık. Harcımıza ekliyoruz. Sırada domateslerimiz var. Bunları da minik minik doğrayacağız. Boyutları bu şekilde. Gayet küçük doğruyorum. Domateslerimizi de doğradık. 2 tanesini doğramadım. Toplamda 300 gram domates kullanmış olduk. Bunları da harcımıza ekliyoruz. İç harcımıza şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim. İsteğe bağlı pul biber kullanmayabilirsiniz. Hatta biraz da içine
Sarımsak da koyabilirsiniz diyeceğim ama koyanlar da var sarımsak. Ben sarımsak tercih etmiyorum. Sarımsak da koyarsak lahmacun olacak. Şöyle bir tutamda kekik atacağım. Kekik gerçekten çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ne alaka demeyin. Ve içine kesinlikle bu şekilde harici yağları kullanmanızı tavsiye etmem. Yani etiniz çok az bir şey, hafiften yağlı olsun. Kasabınızdan o şekilde alın. Hem daha lezzetli yersiniz. Yani bu şekilde içine lahmacunun, işte pidenin, bu gibi harçların içine çok sıvı yağ, zeytinyağı koyuluyor. Görüyorum, şaşırıyorum. Çok az bir şey, etinizi yağlı alın. İç harcımızı güzel bir şekilde karıştıralım. Evet, diğer pide harcımız da hazır. Sıra geldi hamura. 6 su bardağı unumuzu tezgahın üzerine eleyeceğiz. Bu arada pidelik un kullanıyorum. Unumuzu eledik. Ben bugünkü hamur tarifimizde kuru maya kullanacağım. Şöyle dolu dolu bir çorba kaşığı kuru maya ekliyorum. Yaş maya kullanırsanız 20-25 gram arasında yaş maya yeterli olacaktır. Şekerini ekleyeceğim. Şöyle 1,5 tatlı kaşığına yakın toz şeker ekledim. Tuzunu da böyle unun kenarlarına ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Ben komple suyla yoğuracağım. İsteğe bağlı içerisine biraz süt ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı suyu ekliyorum. Mayamızı aktif hale getireceğiz. Maya, şeker ve suyu güzel bir şekilde karıştıracağız. Yaklaşık 1-2 dakika karıştırırsak yeterli. Mayamızı aktif hale getirdik. Yarım çay bardağına az sıvı yağ ekliyorum. Ortalama 2 su bardağı kadar su kullanacağız. Tabi her zamanki gibi kontrol olmamız gerekiyor. Toplamda 1,5 bardak suyu ekledim. Yavaş yavaş hamurumuzu yoğuralım. İlerleyen sürede biraz daha su ekleyebiliriz. Çok sert bir hamur olmayacak. Yumuşak kıvamda. Hafiften ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuz yavaş yavaş toparlanacak. Kalan yarım bardak suyu da ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı su. Yarım çay bardağının az da sıvı yağ kullanmış olduk sıvı olarak. Ve iki elimizle hamura girişelim. Yavaş yavaş hamurumuz toparlanıyor. Yaklaşık 5 dakika hamurumuzu bu şekilde yoğuracağız. Hamurumuz şu anda hazır. Buraya alıyorum. Üzerini kapattım. Oda sıcaklığında 10-15 dakika arasında mayalandırıp gelip pidemizi yapacağız. Hamurumuzu 10 dakika boyunca mayalandırdık. Bezelere böleceğiz. Öncelikle tezgahıma bir miktar kepek unu alacağım. Bezeleri buraya keseceğiz. Tabi normal beyaz un da kullanabilirsiniz. Elimi çok az suya batırdım. Hamuru bu şekilde daha kolay çıkaracağız. Elimize çok fazla yapışmayacak. Şöyle elimizde çok hafiften hamuru karıştıralım. Toplamda 5-6 tane çıkartmaya çalışacağım. Şöyle eşit bezlere böleceğiz. Bezelerimizi eşit parçalara böldük. Tekrar üzerine bir tepsi kapatıyorum. 10-15 dakika arasında mayalandıracağız. Bezelerimizi 10 dakika boyunca beklettik. Güzel bir şekilde mayalandı. Pidelerimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle tezgahıma birazcık kepek unu alıyorum. Hemen bir tane bezemizi aldık. Üzerlerini kapatalım. Yüzü kurumasın. Önce kapalı pideleri yapacağız. Pidemizi bu şekilde merdane kullanmadan uzun ince açacağız. Kenarlarını iyice inceltelim. Kıymamızı hamurun üzerine alalım. Ve bu arada fırınımız ısınıyor. Şu an 200 derecede. Birazdan pidemizi atınca 220'ye çıkaracağız. Kenarlarını bu şekilde katlayacağım. Orta kısımdan birleştirip kenarlarını bu şekilde katlıyorum. İlk pidemiz hazır. Şöyle bu tahtanın üzerinde fırına atacağım. Ve fırınımıza 2 tane Rus mangalda kullandığım volkanik taş ızgaraları koydum. Taşların üzerinde pişireceğiz. Bu şekilde kaldırıp direkt buraya aldık. Hemen fırına gidiyoruz.
Evet, fırınımızı 220 dereceye aldık. Taşları yerleştirdik. Şu an güzel bir şekilde ısındı. Pidemizi göndereceğiz. Dikkatli bir şekilde. Pidemizi yerleştirdik. Üzerine hiçbir şey sürmedim. Birazdan çıkınca üzerine tereyağı süreceğiz. Evet, hızlı bir şekilde diğer kalan 2 tane pidemizi de bu harçtan yapacağım. 3 tanesini de açık yapacağız. Yine hamurumuzu güzel bir şekilde açıyoruz. Normalde bunlar daha uzun oluyor ama bizim fırınlara o kadar uzun sığdıramayacağız. Hamurları orta kısımda birleştirip katlıyoruz. Hemen tahtamızın üzerine alıyoruz. Bunu fırına atacağız. Güzel bir şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Ortalama 7-8 dakika arasında pişiyor. Evet. Pidelerimizin 3 tanesi fırında pişiyor. Şimdi açık pideden yapacağız. Bunu da merdaneye açacağım. Kenarlarını katlayacağız. Bunu da hemen tahtamıza alacağız. Hemen diğerleri çıkınca bunu fırına göndereceğiz. Bunu da tepsiye aldık. Buyurun diğerlerine bakalım pişmiş mi? Bir kontrol edelim. Kapalı pidelerimiz hazır. Bunları çıkaracağız. Güzel bir şekilde kızardılar. Oh. Evet, bunları çıkarttık. Hemen diğerlerini pişirmeye başlayalım. Şu an fırınımızı 240 dereceye aldık. Sadece üst katını çalıştırıyorum. Fırınımızın üst katı fanlı bir şekilde çalışıyor. Alt katı çalıştırmıyorum. Diğer pidemizi de güzel bir şekilde atacağız. Evet, sağ salim bunu da attık. Öncelikle pidemizin üzerindeki fazla kepekleri bu şekilde fırça yardımıyla atacağız. Yani şunun biraz şekli bozulmuş fırına atarken. Rahmetli Kemal Sunal'ın yaptığı somunlar aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Şöyle tereyağımızı bolca sürelim. Yaklaşık 10 dakika boyunca pişti. Biraz fırınımız geç ısınmıştı. 10 dakika boyunca pidelerimizi pişirdik. Hatta şunu da içerisine 2 tane yumurta koyalım. Şöyle üst tarafını kesip bir kapak yapalım. Oo, gerçekten mis gibi koktu. Şöyle içerisine 2 tane sadece yumurta sarımızı bırakıyoruz. Şöyle birkaç parça da tereyağı bırakacağım. Bu pidelerimiz Karadeniz tarafında çok yapılıyor. Özellikle Samsun'da, Bafra tarafında çok meşhurdur. Efendim, Karadeniz pidelerimiz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Birazdan diğer pidelerimiz de hazır olacak. Ezan okunmasına da yaklaşık 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra tadına bakacağız. Diğer kıymalı pidemiz de pişti. Hatta çok güzel pişti. Böyle göstereceğim. Nefis oldu. Çok soğutmadan tadına bakalım. Bu pidemizin de kenarlarını birazcık yağlayalım. Şöyle bir de tabanını göstereceğim. Nasıl pişmiş. Bence çok güzel pişmiş. Efendim, pidemizin üzerine 2 tane yumurta bıraktık. Ben bu şekilde yumurtayı gerçekten çok seviyorum. Hatta çocukken tavuğun altından yumurta çıkmasını beklerdim bazen. Çok küçüktüm, 5-6 yaşlarında. Tavuk yumurtayı çıkar çıkarmaz o yumurtayı sıcak sıcak alıp içmeyi çok severdim. O yüzden bu yumurtalara zaafım var. Pidemizi şöyle bir parça keselim. Çok kesmeyeceğim. İkisinin de tadına bakacağım ayrı ayrı. Önce kapalı pidemizin tadına bakalım. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Bir parça da kıymalan yiyeceğim. Ev halkını çok bekletmek istemiyorum. Hepsi de iftarlarını açtılar. Şöyle yumurtamızı patlatalım. Oho. İşte bu. Efendim, müsaadenizle. İnanın çok lezzetli olmuş. Pidelerimiz böyle taş fırında pişmiş hissiyatı veriyor. Mis gibi olmuş. Evet, pidelerimizi çok soğutmadan biz yemeğe geçeceğiz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.